Sadece bugün 200'e yakın yalana maruz kalmış olabilirsin. Bu benim uydurduğum bir sayı değil. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden psikolog Gerald Jellison'ın araştırması. Ve bununla alakalı yaptığım araştırmada daha da çarpıcı bir şey gördüm. Massachusetts Üniversitesi'nden Robert Feldman'ın çalışmasına göre iki insan 10 dakika sohbet ettiğinde ortalama 2 ile 3 yalan söyleniyor. Bir düşün, bugün konuştuğun insanları getir aklına. İş arkadaşın, ailen, market kasiyeri. Yoldayım 5 dakikaya geliyorum, çok güzel olmuş, fiyatına değer abi. Bunların bir kısmı yalandı ve sen fark etmedin. İnsanlar yalanı ancak %54 doğrulukla yakalayabiliyor. Yazı tura atsan %50 tutturursun. Yani senin yalan dedektörün bir bozuk paradan sadece %4 daha iyi. Daha kötüsü var. FBI, CIA ajanlarıyla yapılan testlerde onlar bile %53'te kalmış. Yani o filmlerde gördüğün ben yalanı anlarım havası koca bir efsane. Ama bugün bu videoda sana bilimin gerçekten işe yaradığını söylediği teknikleri anlatacağım. Sonunda profesyonel sorgucu olmayacaksın ama karşındakinin hikayesinde bir terslik olduğunu yakalama ihtimalin ciddi şekilde artacak. Ve bir de en sonda çok önemli bir uyarım var. O uyarıyı kaçırma. Çünkü bu teknikleri yanlış kullanırsan ilişkilerini yakarsın. Önce şu efsaneyi öldürelim. Göz kaçırma. Bu videonun en önemli kısmı belki de burası. Çünkü kafandaki en büyük bilgi büyük ihtimalle yanlış. Yalan söyleyen göz teması kuramaz. Gözünü kaçırır. Bu cümleyi hepimiz duyduk değil mi? Annenden duydun, dizilerde gördün, belki sen de kullanıyorsun. Bu konuda yapılmış 24 bilimsel çalışmanın 23'ü göz davranışının yalanla güvenilir bir bağlantısı olmadığını söylüyor. 24'te 23, neredeyse tamamı. Peki neden bu efsane bu kadar yaygın? Çünkü mantıklı geliyor. Utanan insan gözünü kaçırır, yalan da utanç verir. O zaman yalancı gözünü kaçırır mantığıyla bakıyoruz. Ama yalancılar bu efsaneyi senden daha iyi biliyor ve bilinçli olarak gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Hatta bazı araştırmalar gösteriyor ki tecrübeli yalancılar normalden fazla göz teması kuruyor. Çünkü inandırmam lazım diye kendini zorluyor. Öbür taraftan dürüst ama çekingen bir insan ya da o an kafası dağınık biri gözünü kaçırabiliyor. Yani göz kaçırmaya bakarak karar verirsen yalancıyı masum, masumu yalancı ilan edersin. Bu kuralı sil. Şimdi gerçekten işe yarayanlara geçelim. Teknik 1. Önce normalini öğren. Bilimsel yalan tespitinin bir numaralı kuralı bu. Adına baseline deniyor. Yani temel çizgi. Şöyle düşün. Doktor senin ateşine bakıp 38 derece ateşin var diyebiliyor. Çünkü normal vücut sıcaklığının 36,5 olduğunu biliyor. Referans noktası var. Yalan tespiti de aynı böyle çalışıyor. Sen karşındakinin normalde nasıl konuştuğunu bilmeden şu an garip davranıyor diyemezsin. Mesela arkadaşın normalde zaten ellerini çok oynatarak konuşuyorsa yalan söylerken el oynatması hiçbir şey ifade etmez. Ama normalde sakin konuşan biri birden ellerini oynatmaya başladıysa işte o bir sinyal. Paul Ekman, yani bu alanın en büyük ismi, buna hotspot diyor, sıcak nokta. Kişinin normal davranışından sapma gösterdiği anlar. Konuşkan bir çocuğa vazoyu kim kırdı diye sorduğunda birden sessizleşiyorsa o bir hotspot. Normalde detaycı anlatan arkadaşın bir konuyu geçiştiriyorsa o bir hotspot. Bence bu tekniğin en güzel yanı şu. Yakın olduğun insanlarda zaten bu bilgiye sahipsin. Annenin, sevgilinin, en yakın arkadaşının normalini biliyorsun. O yüzden yakınların sana yalan söylediğinde içinde bir his oluyor ya, bir şey ters diyorsun ya, işte o his baseline sapmasını yakalamış olman. Bilim buna güven diyor. Teknik 2. Beyni yor, yalan dökülsün. Şimdi işin en zevkli kısmına geldik. Bu teknik sorgu odalarında gerçekten kullanılıyor. Önce mantığını anlatayım. Doğruyu söylemek beyin için kolay bir iş. Yaşadın, hatırlıyorsun, anlatıyorsun. Ama yalan söylemek o bambaşka bir işlem. Beynin aynı anda şunları yapmak zorunda. Gerçeği hatırla ve bastır. Uydurma hikayeyi kur. Hikayenin tutarlı olmasını kontrol et. Karşındakinin yüz ifadesini oku. Kendi beden dilini yönet. Yani yalan söyleyen beyin aynı anda 5 top çeviren jonglör gibi. Araştırmalar gösteriyor ki yalan söylerken beynin prefrontal korteksi yani mantık ve kontrol merkezi fazla mesai yapıyor. Ve bilim insanları bunu bir silaha çevirdi. Madem yalancının beyni zaten yüklü, biraz daha yük bindir. Toplar düşmeye başlar. Peki beyine nasıl yük bindirilir? Çok basit. Detay soruyorsun. Mesela biri sana dün akşam Ahmet'le kafedeydik dedi. Sen de şüphelendin. Yapacağın şey suçlamak değil, merakla sormak. Hangi kafe? Ne içtiniz? Kalabalık mıydı? Kaçta çıktınız? Doğru söyleyen insan bu sorulara zorlanmadan cevap verir çünkü hafızadan okuyor. Yalan söyleyen ise her soruda yeni bir şey uydurmak zorunda. Cevaplar yavaşlar, kısalır ve bir efsane hamle daha var. Sorgu tekniklerinde kullanılan gerçek bir yöntem bu. Hikayeyi tersten anlattırmak. Dur bir karıştırdım. Eve dönmeden önce mi yemek yediniz, sonra mı?
Doğruyu yaşayan insan hikayesini istediği yerden anlatabilir çünkü hafızasında film gibi duruyor. Yalancının hikayesi ise ezberlenmiş bir şiir gibi. Baştan sona akıyor ama ortasından ya da tersten sorunca şiir bozuluyor. Bilişsel yut tekniğiyle yapılan deneylerde tespit oranları ciddi şekilde artıyor. Yapay zeka destekli analizlerde bile bilişsel yük altındaki yalancılar çok daha kolay yakalanıyor. Teknik 3. Kelimelere dikkat et. İnsanlar hep yüze bakıyor ama araştırdığımda şunu gördüm. Asıl ipuçları çoğu zaman kelimelerde. Birincisi mesafe koyma dili. İnsan yalan söylerken bilinçsizce kendini hikayeden uzaklaştırıyor. Ben demek yerine pasif cümleler kuruyor. Ben vazoyu kırmadım yerine vazo kırılmış işte. O parayı ben almadım yerine kimsenin bir şey aldığı yok. Bak bu ikinci cümle çok ilginç. Almadım demiyor. Kimse almadı diyor. Beyin direkt yalan söylemekten kaçınıyor. Dolambaçlı yoldan gidiyor. Amerika'da bunun meşhur bir örneği var. Başkan Clinton, Lewinsky skandalında "I did not have relations with that woman" demişti. O kadın. İsmini kullanmadı. Monica demedi. O kadın diyerek mesafe koydu. Dil uzmanları bunu yıllarca inceledi. İkincisi, soruyu tekrarlama ve zaman kazanma. Dün gece neredeydin diye soruyorsun. Cevap, dün gece mi? Soruyu tekrarlamak beynin bana bir saniye ver, hikaye kuruyorum hamlesi. Herkes arada yapar ama sürekli yapılıyorsa dikkat. Üçüncüsü, aşırı detay ya da sıfır detay. Yalancılar iki uçta gezer. Ya hikaye kupkuru olur çünkü ne kadar az söylerse o kadar az açık verir ya da tam tersi. Kimsenin sormadığı detayları anlatır. Vallahi saat tam 8:12 geçe çıktım, gri montumu giydim, sağdan 3. masada oturduk gibi. Kimse sormadı ama o kanıtlamaya çalışıyor. Doğru söyleyen insan kendini bu kadar kanıtlamak zorunda hissetmez. Dördüncüsü, cevap vermeden cevap vermek. Sen mi aldın sorusuna, ben öyle bir şey yapar mıyım, beni tanımıyor musun demek. Bak dikkat et. Hayır almadım diyemedi. Soruyla, kırgınlıkla, karakter savunmasıyla karşılandı ama net bir inkar gelmedi. Bu klasik bir kaçış. Teknik 4. Gerçek gülümseme, sahte gülümseme. Bu kısım hem eğlenceli hem gerçekten kullanışlı. Yüzünde 40'tan fazla kas var ve bazılarını kontrol edemiyorsun. İşte bilimin en sağlam bulgularından biri burada. Gerçek mutluluk gülümsemesinde, yani bilimdeki adıyla düşen gülümsemesinde göz çevresindeki kaslar da kasılıyor. Gözlerin kenarında kırışıklıklar oluşuyor, göz hafif kısılıyor. Sahte gülümsemede ise sadece ağız gülüyor. Dudaklar yukarı kalkıyor ama gözler ölü. Çoğu insan göz çevresi kaslarını isteyerek kasamıyor. O yüzden sahte gülümseme neredeyse her zaman gözlerden belli oluyor. Bir dahaki sefere birine espri yaptığında bak. Gözleri de gülüyorsa gerçekten komik bulmuş. Sadece ağzı gülüyorsa nezaket gülümsemesi. Bir de mikro ifadeler var. Hani şu dizilere konu olan mesele. Yüzde, yarım saniyeden kısa süren bastırılmaya çalışılan duyguların kaçak sızıntıları. Ekman'ın keşfettiği bu olay gerçek. Lie to Me dizisi de bunun üzerine kuruluydu. Ama bana göre burada dikkatli olmak lazım. Çünkü araştırmalar şunu da gösteriyor. Mikro ifadeler tüm ifadelerin sadece %2'sinde görülüyor ve hem yalancılarda hem doğru söyleyenlerde çıkabiliyor. Yani birinin yüzünde anlık bir öfke parıltısı gördün diye yakaladım, yalancı diyemezsin. Sadece bir duygu bastırıyor. Acaba ne diyebilirsin. Teknik 5. Zamana yay, tutarlılığı test et. Son teknik en sabırlı olanı ama en sağlamı. Yalanın en büyük düşmanı zaman. Çünkü gerçek hafızada duruyor, yalan ise ezberde. Ve ezber unutulur. Yapacağın şey şu. Şüphelendiğin hikayeyi o an kurcalamak yerine aradan birkaç gün geçtikten sonra doğal bir şekilde tekrar aç. Ya geçen anlatmıştın, hangi kafedeydiniz demiştin? Doğru söyleyen aynı hikayeyi anlatır. Çünkü hatırladığı gerçeği söylüyor. Yalancı ise ya detayları değiştirir çünkü ilk versiyonu tam hatırlamıyor ya da kelimesi kelimesine aynı cümleleri kurar çünkü ezberlemiş. İkisi de sinyal. Gerçek anılar her anlatışta biraz farklı kelimelerle ama aynı iskeletle anlatılır. Ezber ise ya bozulur ya robotlaşır. Buraya kadar geldin, teknikleri öğrendin. Şimdi videonun en kritik kısmı. Bunu atlarsan bu video sana fayda değil, zarar verir. Bilimde Otello hatası diye bir kavram var. Shakespeare'in Otello karakterinden geliyor. Otello, karısı Desdemona'nın kendisini aldattığına inanıyor. Karısını sorguya çekiyor. Kadın panikliyor, ağlıyor, geriliyor. Otello bu paniği suçluluk kanıtı sayıyor ve karısını öldürüyor. Ama kadın masumdu. Peki neden panikledi? Çünkü suçlanmak, sana inanılmaması tek başına korkunç bir stres. Masum insan da gerilir. İşte bu hata bugün de her yerde yapılıyor. Sevgilisinin telefonuna bakıp gergin görünce kesin bir şey saklıyorsun diyenler. Çocuğunu sorgulayıp kekeledi diye suçlu ilan edenler. Halbuki karşındaki insan yalandan değil, senin suçlayıcı bakışından geriliyordur belki. O yüzden şu 3 kuralı hiç unutma. 1. Tek işaretle asla karar verme.
Bir göz kaçırma, bir kekeleme, bir gecikme hiçbir şey kanıtlamaz. Sinyaller ancak üst üste binince anlam kazanır. 2. Bu işaretler yalan söylüyor demek değil. Burada bir stres var, kurcalamaya değer demek. Stresin sebebi utanç da olabilir, korku da, seninle alakasız bir dert de. 3. Ve bence en önemlisi. Bu teknikleri sevdiklerine silah olarak doğrultma. Sürekli herkesi analiz eden, her cümleyi didikleyen insan olursan kimse yanında rahat edemez. Aldatma videomda konuşmuştuk. Güven bir ilişkinin bel kemiği. Amaç paranoyak olmak değil, gerektiğinde gözünün açık olması. Toparlayalım. Günde onlarca, belki yüzlerce yalana maruz kalıyorsun ve çıplak sezgin bunları ancak yazı tura seviyesinde yakalıyor. Ama artık elinde bilimin onayladığı 5 araç var. Önce normalini öğren, sapmaları izle. Detay sor, beyni yor, tersten anlattır. Kelimelere, mesafe diline ve kaçamak cevaplara dikkat et. Gözleri gülmeyen gülümsemeye dikkat et. Ve zamana yay, bir süre sonra hikayeyi tekrar anlattır. Ama en önemlisi bu gücü dikkatli kullan. Çünkü herkesin günde bir iki masum yalanı var. İyiyim diyen yorgun arkadaşın da teknik olarak yalan söylüyor. Amacımız cadı avı değil. Amacımız gerçekten önemli anlarda, gerçekten önemli konularda kandırılmamak. Şimdi ufak bir deney yap. Bu hafta sadece gözlemle. Kimseyi suçlama, kimseye bir şey söyleme. Sadece insanların normal hallerini izle. Nasıl konuşuyorlar, elleri ne yapıyor, detayları nasıl anlatıyorlar. Göreceksin, bir hafta sonra insanları bambaşka bir şekilde okumaya başlayacaksın. Bir sonraki videoda görüşürüz.